Victor Solar MPP aldım arkadaşlar. Bu 250'ye 100 amper dağıtım enerji veriyor. Şimdi neden böyle bir şey aldığımı ben sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü 250 volt olması çok önemli benim için de. 100 amperde olması çok önemliydi. Neden? Çünkü şimdi MPP almıştım ben daha önce ama şöyle bir durum vardı. 60 amper vardı. 60'a 100 volt vardı. 100 volt yetersiz geliyordu. Çünkü güneş panellerimde 100 voltun üstünde olduğundan dolayı kaldırmıyordu. Bu sefer de ne yapıyorduk? Birbirine paralel bağlıyordum. Paralel bağladığım zaman da ben aldığım amper bana yetersiz geliyordu. Çünkü niye? Her bir güneş panelim benim 15 amper veriyordu. 4 tane var. 60 amper almam lazımken 60 amperi sağlıklı bir şekilde alamıyordum. 40 ampere kadar düşüyordu. Fakat böyle bir MPP aldığımda 250 volt olduğundan dolayı bütün güneş panellerimi seri bağlıyorum. Seri bağladığım zaman yaklaşık olarak 148 volta kadar çıkıyor güneş olduğu vakit, tabii ki gün içinde. 148 volt olduğu zaman da 55 amperi ben görüyorum yani e, akülerime verdiğini. Bu benim için çok büyük bir avantaj çünkü karavanlarda biliyorsunuz amper çok önemli. Çünkü biz amperle akülerimizi şarj ediyoruz. Tabii bu sulu akü olabilir, jel akü olabilir, ondan sonra lityum olabilir, Life 4 olabilir ama bunların hepsi ampere bağlıdır. Yani nasıl diyeyim size? Tabii ki bölmemiz lazım. 200 amper olduğunu düşünün. 200 amperi 60'a böldüğümüz zaman yaklaşık 2,5 saatte şarj etmesi lazım. Benim için önemli olan bu. Yani ben de şu anki akülerde düşünüyorum. Normalde bir 600 amper olduğu zaman 10-12 saati buluyor çünkü tam dolması. Bu uzun bir süre oluyor. Yaz günü bir problem değil de kış günü gerçekten problem oluyordu. Ben bu MPP'yi seçmemin en büyük sebeplerinden bu bir tanesi 250 volt olmasıydı ve 100 amper vermesiydi. Zaten 100 amper değil de şunu da söylemek isterim ben size. Life 4'lerde zaten gösteriyor. Bluetooth uygulaması, tabii ki dilim dönebilse, biraz heyecan yaptım sanırım. Life 4'lerde en fazla 25 amper alabiliyor 200 amper akülerde. Uygulamasını açıp baktığınız zaman 200 amperin, yani 25 amperin üzerine verdiğiniz zaman kapatıyor kendisini. Kapattığı için yani şarj edemiyor, bekliyor, tekrardan alıyor. Tekrardan 30 amper veya 40 amper olduğu zaman durur. Bunun bilgisini size de vermiş olayım burada. Hani demeyin ki benim Life 4'üm var, 200 amperim var. Bu 200 amperde ben tutayım da 35 amperlik bir güneş paneliyle şarj edeyim. Kesinlikle şarj olmuyor. Kendisini kapatıyor. 25 amperin üstünde de eğer ki güneş panelleriniz amper veriyorsa kapatıyor, şarjda durduruyor. Yani en fazla 200 amperde 25 amper güneş panellerin vermesi ve onun için rahatlıkla şarj etmesi oluyor. Maksimum olarak ben görüyorum çünkü uygulamasında. Yani uygulamasına biraz dikkat edip bakarsanız bu sizin için şöyle söyleyeyim, enerji sisteminizi kurarken size nasıl bir enerji sisteminin döngüsünü sağlar. Tabii ben bu arada güneş panellerimden gelen kabloları 10 milimlik kabloyla besliyorum. MPP'mden de akülerime giden 25 eee 25 milimlik enyaf kabloyla besliyorum, bakır enyafla, ve bunun sayesinde 55 amper çok rahatlıkla alabiliyorum ben. 60'ı alamıyoruz çünkü yolda kayıpları sağlıyor kablolardan dolayı. Tabii gönül ister ki 75'e kadar almak daha erken, yani şarj olsun diye. Aküleriniz tam bittiği zaman tamamıyla bitmesi bayağı bir uzun sürüyor ama hani bittiğini farz edelim. Çünkü yaz sezonu klimalar var. Klimalarımızın birçoğu zaten 65 amper çekiyor. Saatte 65 amper çektiği zaman 10 saatte bitiyor. Yani şöyle söyleyeyim, geceleyin saat 10'da çalıştırsanız sabah bütün aküleriniz, 600 amperlik akünüz bitmiş olacak. Bu yüzden sabahtan akşama kadar da tekrardan şarj etmesi için 75 amper akü, 75 amper verdiği zaman regülatörünüz akülerinizi gün içinde tekrardan şarj edip akşam da kullanmanıza çok rahatlıkla sağlar. Biliyorsunuzdur belki, yani karavan kullananlar birçoğu bilir ama
Tabii ki, günlük değil de yani birçoğu bunu araştırmasını yapıyor çünkü, hani, ilk alanlar için biraz zor oluyor ama, hani, içinde yaşayanlar için biraz daha, bilinçli oluyor burada. Şöyle söyleyeceğim, eee, enerji çok önemli. Enerjiniz biterse akşamleyin çünkü bütün her şey enerjiyle dönüyor. Televizyonunuz, dolabınız gibi içerinin aydınlatması bunlar çok önemli. Birileriyle çünkü kimse elektriğini paylaşmaz. Sonuçta biz bağımsız yaşıyoruz. Tek bağımlı olduğumuz nokta su oluyor dışarıda ve, su olan her yerde çünkü yaşamamız lazım bizim. Çünkü biz her yerde yaşamak şartıyla karavanda, yolculuk ediyoruz. Eee Ya, şu anki yolculuklarda birçok insanın, şöyle söyleyeceğim, su olan yerlerde, yani, kırsal veya şehirden uzak oldukları zaman, karavanın içinde günlerce, belki aylarca yaşayabilirler. Tabii yaşayan insanlar da var. Bu çok iyi bir şey mi diyelim? Bu yaşam tarzı olarak seçilen bir durumdur. Eee, Yaz sezonunda eğer ki, işte, klimam var. Arkadaşım tabii yeni çıkan klimalarımızda 45 ampere kadar düşürdüler. Tabii klima alacak insanlara da burada sesleneyim. Hiç amperini bilmiyorlarsa, satıcı dahi bilmiyorlarsa küçük bir orada şeyi var, sigortası var. O sigortasına dikkat edin. 65 yazıyorsa 65 amperdir, 45 yazıyorsa 45 amperdir. Tabii, mümkünse 45 amper olması sizin için daha iyidir. Enerjiniz, daha, uzun süreli sizi götürür ve siz de o klimayı çok rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Benim dolabımda 12 volt kullanıyorum. Televizyonumun 12 volt olmasına rağmen yine de, işte, enerjiyi yüksek tutmak her zaman iyidir. Çünkü, yanında sıcak su olarak boiner'imiz vardır. Boiler ben çalıştırıyorum. 1200 watt'lık yani yaklaşık olarak 150 amper çekiyor. Ne bileyim, yani, bulaşık makinem var. Yaklaşık olarak o da 150 amper çekiyor. Çünkü o da 1800 watt'lık, 1900 watt'lık anlık çektiği için, hani, bunları aktif olarak kullanıyor muyum? Kullanıyorum gerçekten, yani. Çünkü neden? Bunun içinde yolculuk yapıyoruz. Ondan sonra yaşam sürdürüyoruz. Kimseye bağımlı kalmak istemediğimden dolayıdır muhtemelen. Hani, bir yerlere gittiğin zaman yok bunun eksik, yok şu eksik, hani, değildir. Hani, en güzel, yanı sizin için konfordur. Siz de kendi konforunuzu gerçekten, oluşturun derim. Yine söylüyorum, MPP alacaksanız MPP'nin size uygun olanı almanızı tercih ediyorum. Çünkü enerjiniz buradan akülerinizi dolduruyor. Bir de alırken, şuna dikkat edin, fanlı olduğu zaman gerçekten içeride yaz günü o fan, regülatörü soğutmak için bayağı bir enerji sarf ediyor ve enerjiden ötürü içeride çok gürültü oluyor. Gürültü olduğu zaman da içeride oturmak gerçekten rahatsız ediyor. Ben, bunu seçmemin sebebi fansızdı. Kendinden soğutmalı oluyor. Yani, bazen, diyeceksiniz ki bir fan sesi o kadar mı rahatsız ediyor? Gerçekten rahatsız ediyor. Bunlara dikkat ederek eğer ki, aracınıza uygun, kendinize uygun, bütçenize uygun, gibi bakıp da alırsanız sizi mutlu eder. Yoksa devamlı, değiştirmek zorunda kalırsınız. Hani, değiştirmek belki sizi yorabilir çünkü bütçenizi de yoracaktır, sizi de yoracaktır. Neden bunda bir konfor yakalayamadık, neden böyle oldu? Dediğim gibi, Victor bu bir reklam değildir. Ben bunu paramla aldım gerçekten. Kimsenin sponsorluğu da yoktur. Ben bunun tercihim olarak aldım. Bir de en güzel yanı Bluetooth'tan bağlanıp ne kadar enerji aldığı ve, enerjiyi ne kadar tükettiğini veyahut da, şöyle akülerinize kaç amper verdiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aracın içinde durmadan yani, regülatörü yani MPP'nize bakmak zorunda değilsiniz. Fan sesi duymak zorunda değilsiniz. Isıyı kendi soğutmalıdır. Anlatmak istediklerim bu kadardır. Yani yine ben söylüyorum 250'ye 100 amper almamın sebeplerinden bir tanesi benim güneş panellerimleydi. Çünkü benim güneş panellerim 148-150, volta kadar veriyor ve bu da bana 55 ampere tabidir. Bu 55 amper de beni şu anlık akülerimi çok güzel şarj ediyor. Siz de, MPP alırken düzgün bir seçim yapmanızı tavsiye ederim. Tabii kablolarınıza da dikkat etmekle. Görüşmek üzere. Umarım sizin için, güzel bir bilgi olur. Ben çok böyle bilgi verici videolar çekmek istemiyorum ama, hani, yanlış insanları da yönlendirmek istemiyorum. Bu benim tercihimdi. Ben kendim kullandıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Bir dahakinde umarım başka bir, yerde oluruz. Başka bir şehirde oluruz. Görüşmek üzere.